Merhaba arkadaşlar. Ee, Bugün sizlere SQL maliyetlerinden bahsedeceğim. SQL maliyetleri nedir? SQL maliyetindeki anlam nedir? Amacı nedir? Neden SQL maliyetine dikkat ediyoruz? SQL maliyetlerini nasıl düşürebiliriz? Bu konular üzerine bir dersimiz olacak. Öncelikle SQL maliyeti ne demek onu açıklamaya çalışalım. SQL'in maliyeti bir sorgu sonucunda sorgunun harcadığı işlemci, bellek ve buna bağlı olarak zaman gibi e, tüketilen kaynakların SQL üzerindeki e, yüküne SQL sorgu maliyeti veya SQL maliyeti diyoruz. Sorgu maliyeti daha çok kullanılan bir tabir. Sorguların maliyeti bir sorgunun işte belirli kriterler açısından e, en verimli nasıl çalışacağını tespitimiz ile bu kullanacağı CPU'nun, kullanacağı belleğin ve tüketeceği zamanın e, ayarlanmasını sağlıyor. Sorgu maliyetinde e, kazancımız şöyle ifade etmek gerekir. Buradaki kazancımız önemli çünkü bazı sorgular çok fazla iç içe tablolar içerebilen, uzun periyodik dönemleri kapsayan işte birkaç yılın karşılaştırmalı verisi olabilir. Bunun gibi yüksek veri üzerinde işlem yapma durumunda SQL maliyeti ciddi bir önem kazanmakta. Yani normal bir e, verinin olduğu normal bir küçük bir tablonun, tek bir tablonun üzerinde aslında çok büyük bir anlamı olmasa da e, yeri geliyor ki dakikalar süren sorgulara da ulaşmamız mümkün oluyor. Örneğin bir e, fatura, evet fatura bir şirkette yani yüksek gelir elde eden bir şirkette milyonlarca fatura kaydı bulunabiliyor. Bunu da düşünelim ki cari hesaplarla birleştirdiğimizi ve ürünle de bir şekilde eşleştirip bir sonuç ürettiğimizi bu durumda milyonlarca kayıt sürekli başka tablolardan eşleşmeye çalışıp verileri okumaya çalışacak. Bu da sistemi ciddi anlamda yavaşlatacaktır. SQL maliyeti bu anlamda bizim için önemli bir konu. Ee, peki SQL maliyetlerini neler oluşturur? Şöyle genel bir başlıklar olarak düşünecek olursak, birincisi yazım hataları. Yani SQL'in içerisinde bazı yazım stilleri diğerlerine göre daha verimli olmakta. Bunlar çok fazla şey kazandırmıyor. İkincisi e, join dediğimiz, daha doğrusu şeyle başlayalım. İkincisi filtreleme. Yani bir tablo üzerindeki arama işlemlerimiz, kayıtları filtreleme, kayıtları ver sorgusuna alıp orada belirli şekilde ayıklama işlemlerindeki yapılan hatalar. Ondan sonra sorting yani sıralama hataları, sıralama ile ilgili sorunlar. Ondan sonra bir de dördüncü madde olarak join meselesi geliyor. Join meselesinde iki tablo, üç tablo, dört tablo gibi birçok tabloyu birbirine ne yapabiliyoruz? Birleştirebiliyoruz. Burada yapılan mantıksal hatalar söz konusu olabiliyor. Bunun dışında bir de aggregate işlemleri yani toplama çıkarma gibi belirli matematiksel işlemleri yapma esnasında da hatalar alabiliyoruz. Daha doğrusu performansı yavaşlatacak şeyler yapabiliyoruz. Tamam, size ekranımı paylaşacağım. Ekranımızın bir tablo var önümde. Ne tablosu? Orders tablosu. Siparişlerin bulunduğu tablo.
Bu tabloda müşterilerimiz bizim bize göndermiş olduğu siparişler bulunmakta. Şu anda bende 457 tane satır bulunmaktaymış. 457 tane sipariş varmış. Şimdi ilk konu yazılımdan dolayı kaybedeceğimiz maliyetlerden demiştik. Yani yazılımsal düzenlemeler. Bunlar daha çok e, kolon isimleri gibi. Mesela burada kullanmayacağım birçok kolon olabilir. Bir rapor, bir sonuç üretirken. Bu durumda kullanacaklarımı sadece burada kullanmam bile çok büyük verilerde anlam ifade eder. 450 tane veride, 500 tane veride o kadar anlam ifade etmese de daha yüksek veri kullandığımda bu kolonların fazla olması e, işlemin sonucun bana ulaşmasını yavaşlatacaktır. İkinci konu, örneğin bunu yıldız yapmak, yıldız diye bir tabir var, tüm kolonlar bu. Yıldız yapmak ve şöyle her bir kolonun adının yazılı olması arasında da yine SQL Server tarafında kolon isimlerinin bulunup, çünkü biz belirtmiyoruz. Şurada ne yapmışız? Belirtmişiz, demişiz ki şu kolonu alacağız. İşte bu kolonu kullanacağız gibi. Yıldız kullanmak, yıldızsız olan şu düz şeye göre daha verimi düşürür. Bu genel hatalardan ya da genel performans kayıpları için söyleyebileceğim başka konular. Tabii bunlar çok fazla etkilemez. E, Yani düşük öncelikli bir konudur. O yüzden ikinci bir konu başlık olan filtreleme işlemlerine geçerek konuyu detaylandırmaya çalışacağım. Bir query'nin sonucunun doğru olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Bir de e, query sorgularken include actual execution plan CTRL tuşuna basınca açılıyormuş bu seçenek. Bunu yaptığınız zaman sorgu execute dediğinizde alt kısımda result messages diye bir tab var. Bakın burada diyor ki completion time, işte şu zaman şu kadar zaman harcıyor. Bir de execution plan çıkmış durumda. Burada şöyle diyor. Bir select sorgunuz var. Select'in costu bana maliyeti %0'dır. Bunun içerisinde ilk belli bir kaydı okumuşsunuz. Bunun da maliyeti bana 0 diyor. Cost %0 diyor. Tabii 0,002 saniye harcadım diyor ben bu topu alabilmek için. Ve diyor en son Clustered Index Scan. Burada Clustered yanına tekrar belirtmiş. PK Orders 1 diyor. Bunun maliyeti bana %100. Bakın, maliyetin olduğu yer, yani yükün bindiği yer olması gerekiyor. Primary key'in en çok kullanıldığı şu Clustered Index Scan dediği kısmın üzerinde maliyet olması lazım. Diğer operasyonlardaki maliyetler yüksekse burada zaten hatalı bir şey yaptığımızı anlayabiliriz. Bunu unutmayın. Clustered Index üzerine binen taramalarda maliyetin %100 olması, cost'un burada %100 olması önemli. Dedik ki ver yapacağız. Şimdi ben diyorum order ID, pardon, order ID büyüktür 150 and and order ID küçüktür 250 dedim. Böyle bir şey yok. Böyle var. Yani büyük. Ha, şeyden de. Ama şöyle diyelim. 1000'den küçük olanlar.
Birden büyük birden küçük diye bir sorgu çektim. 29 tane kayıt getirdi. Gayet hızlı geldi. Zaten çok fazla veri olmadı. 16 tane veri var. Tekrar dönüyorum execution plana. Diyor ki bana select işlemi için yine 0 top çekmişsin 1000 tane satır. Bunun için 0 harcamışım. Clustered index seek demiş. Burada tarama işlemi yapmış. Tek yaparak. E, Bu da indeks kolonu üzerinde. Yani order ID burada benim bakın üzerinde durduğumda görüyorsunuz. Primary key bu kolon üzerinde taratma yaptığım için yine her şey clustered index'e bindi. Ben şunu diyorum o zaman. Net total büyüktür 2000 and net. Hatta direkt böyle diyelim. 198 tane satır geldi. Bakın burada top dediğimizin cost'u %1'e çıktı. Niye %1'e çıktı? Çünkü şu anda biz indeks kanun üzerinde işlem yaptırmadık. Yani e, query'mizin ana maddesi bir indeks üzerinde değildi. Primary key üzerine %99 yük bindi. Sıralama için %1'lik bir oranda e, ne yaptı? Yük bindirdi. Demek ki şu an içinde çok maliyetimiz yüksek değil. Peki end diyelim. Burada neye bakalım başka? Diyelim ki ne var buradan? Evet, sevdiğim şeylerden bir de end. Order date büyüktür 2018 12 Query'm 1 saniyeye yükseldi. Execution planı açıyorum. Şu an execution planda yine primary key üzerinden yük binmiş durumda. Ama işlem neye çıktı? 1 milisaniyeye kadar yükselebildi. 1 saniyeye kadar yükselebildi. Peki böyle bir sorguda örneğin ne yapmamız gerekiyor? Tarihi işte 2019'un hatta 2019 burada çok fazla veri olmadığı için yine söylüyorum çok etkilemeyecektir sistemi. Böyle bir durumda dateDiff seçeneğini kullanalım. Intervale day diyelim. Order date ile bu tarih arasında sıfırdan büyük ve eşit olanlar. Sıfırdan büyük ve eşit olanlar dedik. Şimdi order date diff'le klasik order date'i büyük küçük işlemi yaptığımızda ne gibi bir şey alıyoruz? Burada D yerine year diyeyim. Şöyle sıfırdan büyük eşit. 2019'un bakalım burada bir şey değişti mi? Değişmedi. Date'if şunu yapıyor mesela. Date'if'i kullanmak bazen faydalı olabiliyor. O tarihin yıl kısmını alıyor. Bu yıl kısmıyla verdiğiniz tarihin yıl kısmı uyuşup uyuşmadığına bakıyor. Eğer belirli bir tarih bu sırf yıl için düşünüyorsak işte gün içinse day diyebiliyoruz. Ondan sonra month diyebiliyoruz. Bu gibi işlemlerde dateif kullandığımız takdirde
Dateif o tarih verisini neye çeviriyor? Sadece o kısmını alarak kullandırıyor ve biz burada rakamsal olarak büyük küçük işlemi yapıp daha hızlı sonuç üretebiliyoruz. Şu an için yine dediğim gibi veri çok olmadığından çok etkilemedi. Peki neye göre sıralayabiliriz? Diyelim ki neye göre arayabiliriz? Order heat var. Aşağı göre order heat like dedik. %S, yüzde bu şu demek. İçinde geçen T harfinin geçtiği kayıtları bul dedim. Yine çok ciddi bir şey yapmadı benim için. Nasıl söyleyeyim? Execution planında çok ciddi bir değişik yapmadı. Veri sayısı az olduğu için diyebilirim. Veri sayısının çok olduğu bir tablo var mı burada? Muhtemelen yoktur da. Yok. Bunlar da olmaz. Bunlar zaten boş. Gördüğünüz gibi bu gibi bir durumda like kullanacaksak bu kolonun like yapacağımız kolonun mümkün mertebe işte başında başlayan aslında siparişleri aramıştım ben siparişiniz. Başında başlayan modunda veya ne olabilir? Başında başlayan modunda gibi bir arama yöntemi kullanabilirsiniz. Bu böylece en azından içine bakmaz, başında gördüğü ilk harfe göre kayıtları sıralayabilir. Tabii içinde geçen bir kolon olduğu zaman bu kolonu şöyle yapabiliyoruz değerli arkadaşlar. Eğer metinsel bir alandan bahsediyorsak bu kolon üzerinde bir indeks kurmakta fayda var. İndeks kurmak bugünün konusu değil ama bir alan üzerinde arama yapıyorsunuz. Aranda çok değişik veriler var. Bunların bir sıralaması elinizde yok. Bunların bir nasıl söyleyeyim içerideki veriyle ilgili herhangi bir bilgi yoksa indeks yapmadığımızda SQL Server bütün veri üzerinde dolaşmak zorunda kalır ve bütün veri içerisinde bunu aramak zorunda kalır. Şimdi indeks konusuna da hafiften değinelim. İndeks ne demek? İndeks şu işlemi yapmakta. Her tablo bir işte fiziki dosya olarak sistemde tutulmakta. Tablo bazında değil, database bazında tutulmakta ama tabloda bu fiziki dosyanın içerisinde belirli paketlere ayrılmış şekilde tutulmakta. Tablonun içerisindeki veriler 8 kilobaytlık parçalara ayrılarak bunlar bir adresleme yöntemiyle erişilir. Şimdi buradaki primary key mevzumuz da aslında bunun için yani bu başlığı atan çok önemli bir konu. Çünkü primary key'e göre bütün bu sıralama işlemi yani yazılma ve okunma işlemi yapılmakta. Şöyle düşünelim. Biz otomatik sayı kullanıyoruz şu anda. Auto increment dediğimiz. Bu otomatik artış identity set diye de geçer. Bu otomatik artış olayı yaptığımız zaman zaten SQL Server'ı çok fazla yormuyoruz ama bazı durumlarda order ID'lerin elle verildiği senaryolar olma ihtimali var veya örneğin bu tablo için konuşuyorum. Öyle bir ihtimal olduğunu düşünürsek biz bir numaralı kaydı girdikten sonra 4 numaralı kaydı girdiğimizde bu araya gelebilecek 3 tane kaydı düşünür ve onun için boşluk açar. Database içerisinde boş o 8 kilobaytlık paketin içerisinde bu iki tane kayıt gidebileceğini düşündüğü için boşluk açar ve bunları yazmaya devam eder. Daha sonra 3 numaralı kaydı yapacağımız düşündüğünden dolayı gidip tekrar o araya girerek o arada bir kayıt işler ve bütün bu primary key kolonundaki verilerin
hangi paket dosyasının içerisinde, hangi paket bloğunun içerisinde, o dosya içerisindeki bloğun içerisinde olduğunu bir indeks sayesinde bir yere yazar. Yani veri tabanı bir sorgu çektiğimiz zaman eğer primary key üzerinden çekiyorsak bu primary key üzerindeki değeri bulup onunla ilgili 8 kilobaytlık bölgeyi okur ve veriyi oradan bulur. Bu da database şeyi yükseldikçe yani indekslerin de tutulduğu paketler aslında 8 kilobaytlık yine aynı bölgelere yazılır. O da bir tablo gibi tutulur. Daha sonra burası da şişmeye başlayınca bir tablo daha açar. Bu indekslerin tutulduğu yeri tutmaya başlar. Onların kategorize eder. İşte 1000 ile 2000 arası bu 8 kilobayt içerisinde, şu işte 2000 ile 3000 arası şu şeyin içerisinde. Böyle bir hiyerarşik adresleme yöntemi kullanır. Şimdi şunun hakkında herhangi bir bilgisi olmayabilir. Bir indeks oluşturduğumuz zaman aynı primary key gibi öncelikle veri tabanı içerisinde bu kolonun ait verilerin işte satın alma talebi yazıyor burada. Order heat'te. Satın alma talebinin hangi paketin içerisinde olduğunu bilemez. Bütün paketleri dolanmak zorundadır. Eğer bir indeks oluşturursanız satın alma talepleriyle ilgili bu metnin hangi paketler içinde olacağını bilecektir. Böylece indekse yani indeks üzerinden bakarak hangi paketin içerisine erişeceğini bilip sadece o paketler içerisinde okuma işlemi yapar. Bu da çok ciddi anlamda performans artırır. Tabii her koluna indeks oluşturmak çok mantıklı değil. Yani kullanmadığınız bir indeks sizin için aynı zamanda indekslenme süresinden dolayı da başınıza bela olabilecek bir konudur. O yüzden ciddi aramalar sonucu sistemi yoran, yani şu execution planda işte şunu aradım, bu aramadan dolayı bir ağırlaşma olduğunu, işte bu execution plan daha da uzayabiliyor join falan yapınca. Bunlar fark edilir. Fark ediyorsanız ondan sonra işleme geçin. Tabii filtreleme ile shorting aslında birbirine çok benzeyen şey. Bir şeyi filtreleyebilmek için onu sıralamanız gerek. Bu şu demek, aslında sıralama algoritması ile filtreleme algoritması aynı çalışmakta. Bir veri üzerinde sıralama yapmak için filtreleme yapar. Yani bu mesela order heat alanını ver yerine order by order heat diyerek bir sıralamaya soktum. Bakın harfler A'dan Z'ye gidiyor. Niye filtreyle aynı? Çünkü her birini filtreleyerek en küçüğünü en üste koyma işlemine ihtiyaç duyar. Bakın bir sort algoritması gördüğünüz gibi short yaptığımız için %33 oranında bir maliyet kaybına neden olmuş. Ne diyor bu sarı yerde? Ee, şey diyor. İndekslerden yine bahsediyor. Burada diyor ki %33 oranında bu sıralama işlemi olmuştur. Zaman harcatmıştır. Normal primary key'de %67 oranında işlem harcatmıştır. Peki orders tablosundaydık. Orders geldim. E, Design'a geçtim. Order, evet. Index kısmına geldim. Bakın zaten burada varmış. Yani bu bizim kullandığımız, şirketin kullandığı indeksler. Order number'a göre arıyormuşuz. O yüzden order number'a göre bir indeks oluşturmuşuz zaten. Order heat'e göre aramıyormuşuz. Ben zaten order heat'e göre hemen bir indeks oluşturacağım.
ki hep beraber anlayalım. Index kolumuz order id as değil. Neydi? Order hit as sharing olsun. Evet. Unique olmasın. Close dedim. Kaydediyorum. Şimdi bu 457 tane kaydı indeksledi. Tekrar çalıştıracağım. Değişti mi? Order fiile göre order by yazınca değişmedi. Pekala içine girelim. Indexes diyelim. Order şuydu. Indexin oluşması için biraz uğraşıyoruz. Şu an indeksi yapmaya çalışıyor. Evet, bir indeksleme işlemi yaptı sanırım. Şunu order. Artık veri çok şey olmadığı için, fazla olmadığı için çok fazla ne yapamadı? Etkisi olmadı. 450 tane veri var. Bu aşamada çok fazla etkisi olmaz. Daha büyük verilerde ciddi anlamda şey olur, etkisi olur. Tabii burada şeye de bakmak gerekiyor. Önceki sorgu süresi 1 saniye, 2 saniye mi? 2 saniye gibi bir şey sürmüştü diye hatırlıyorum. Onu biraz düşürmüş olabilir. Onu nereden anlarız? Disable deriz. Evet, şu an bir şekilde cache'inde olacak bu. Yok, etkilemedi. Veri azlığından dolayı olsa gerek. Normalde böyle alanlar üzerinde indeks kurarak işlemimizi yapmamız gerekiyor. Tabii execution planı sadece şey olarak düşünmeyelim. Şu anda %33'lük bir oran bu order head üzerinde yapılmış durumda. %67 yine primary key üzerindeki alanda yapılmış durumda. Bu tabii ağırlıklı olarak bu sort işlemin üzerine düşüyorsa, yani bu oranlar %80, %90'lara çıkıyorsa, işte o zaman etkilendiğini, bir indeks oluşturmanız gerektiğini söyleyebilirim. Sort işlemleri bildiğiniz gibi bir alan birden fazla alan üzerine oluşabiliyor. İndeksimizi buna göre yönetebiliyoruz. Sortla filter'ın ikisi birbirine benzer dedim. Evet. Her ikisi durumda da kolonu bir şekilde aradığımız veri var mı yok mu diye, yani iki veriyi birbirine karşılaştırma mantığıyla çalışır. Yani şöyle der. Bir if gibi düşünün. If der. E, ilk değerimiz A olsun. A1 küçüktür A2'den, yani ikinci satırdaki veriden. Bu durumda 1 diye sonuç döndürür. Der ki A1 küçüktür 2'den, yani pardon, -1 diye sonuç döndürür. If der A1 eşittir A2'ye, bu durumda der 0 olmalıdır bunun değeri. If der A1 büyüktür A2, çalışma mantığını anlatıyorum. Bu da 1. Geriye 3 tane değer döner. Bu büyük, bu küçük. Buna göre tekrar bir verinin hangisini önce göstereceğine, bu bir sıfırlarla bir yukarı taşıma, bir aşağı taşıma. Eğer işte -1 geliyorsa onu bir yukarı taşır, sıra numarasını, 0 geliyorsa ellemez, 1 geliyorsa bir aşağı taşır gibi bir operasyon yaparak aslında orada da
ver gibi bir kendi arka tarafta bir koşullandırma işlemi yapar. Tabi bu işlem normal vere göre çok daha işte aşağı taş yukarı taş işleminden dolayı çok daha fazla şey yapabilir. Peki order yaptığımız bir durumda şuna dikkat ediyoruz. Bu kolonda mümkün mertebe nasıl söyleyeyim şeyimizi yani filtremizi doğru karar vermemiz gerekiyor. Eğer bu kolonda beraber aynı zamanda bir ver koşulu varsa onu da dikkatlice kullanmamız gerekiyor. İki parametre bir anda çift şey yapacaktır, koşulu çalıştıracaktır diyebiliriz. Peki sorting'de temel konu bu. Shorting yaparken aklınızda bulunsun. Mümkün mertebe sayısal alanlar, daha sonra datetime dediğimiz sayıya dönebilir alanlar, daha sonra e, nedir? Metinsel alanlar üzerinde sıralama işlemi yapın. Yani elinizde bir burada olduğu gibi order number ve order ID varsa e, order ID üzerinden sıralama yapmanız ama bize şey lazım dediniz, order number lazım dediniz. Mümkünse bu sırayı tutacak ya bir indeks bulundurun ya da bunu sayısal anlamda sizin için anlamlandıracak bir sıralama oluşturmaya çalışın. İndeks kurmanız da aslında e, epey bir şeyi hızlandıracaktır. Ama tavsiyemiz çok büyük bir veri üzerinde kesinlikle metinsel alanlar üzerinde sıralama işlem yapmayın. Yapacaksanız da paging yaparak paging de yapsanız aslında çok bir anlamı yok. Çünkü önce sıralayacak sonra bir top ya da ona benzer bir şey alacaktır. Ha ondan da bahsedeyim. Siz top 3 dediniz. Arkadaşlar bu top falan şey işte dediniz ki top ben 3 tane veri alacağım ya. 1000 tane veri bana lazım değil ki 3 tane veri. Bu yapılan bir yanlıştır. Sürekli karşımıza geliyor. Top 3'ler aşağıda gelip order here'e göre sıralama yapar. Order here'e göre sıralama yaptığınız durumunda sadece 3 tanesini gidip sıralamaz. Bütün veriyi önce sıralar, sonra onun üzerindeki 3 taneyi kırpar. Bu da e, neye sebep olur? Yani bunu yaparken 3 tane veri geliyordu. Neden böyle? Halbuki arka tarafta 1 milyon tane veri olma ihtimali var. Onu asla ve asla unutmuyorsunuz. Buna dikkat ediyorsunuz. Bir top işte 5 top 11 paging'de alma işlemi yapıyorsanız kesinlikle bütün veriyi sıralayıp ondan sonra aldığınızı unutmayın. Bu performansı etkileyen bir konudur. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki. Gelelim join işlemine. Biraz şunları select yıldız dedim. Buna ORD ismini veriyorum. Inner join order of ORV olsun bunlar da. ORD'nin order ID'si ORV'nin order ID'sini olacak şekilde bütün kaydı çekelim. Bakalım ne kadar kayıt geldi. 1500 tane kayıt geldi. 01 nokta. Ne yaptım? Burayı da gördüğünüz gibi bir select işlemi yapmış. Şu taraftan başlıyor iş. Aslında cost'un %19'u %19'u order tablosundaki order ID'ye göre primary key alanına göre scan edilmiş, ekle, edilmiş ve ekrana getirilmiş.
Burada %57'lik bir oranda ne yapılmış? Önce e, order row'daki primary key üzerinden değil. Burada bir indeks varmış. PK order row ID. Tamam, bu primary key üzerinden bu tablo sıralanmış. Daha sonra bu tabloyu bu şeyle eşleştirmeyi kolaylaştırmak adına şeye göre, order ID'ye göre, bakın şurada yazıyor, order ID'ye göre, şu sarı alanın içerisinde order ID'ye göre bir sort çekmiş bütün kayıtları. Bu da %19'luk bir maliyet oluşturmuş ve ikisini sıraladığı için daha kolay merge edip %5'lik bir kayıpla dışarı vermiş. Şimdi buradaki işte e, dengeye baktığımız zaman dengeyi ne bozuyor? Şu oyun esnasındaki bu order row ID'leri bozuyor. Peki şeye bakalım. Bir üst düzine çıkalım. Order row'a bakalım. Order. Order row'da isme göre yapalım. Order row. Burada ne indeksler var? Şuna bir tıkladık. Pardon. Properties dedik. Product ID, Order ID varmış bunda. Hayır, biz bunu istemiyoruz. Buna bakalım. Bunda ne varmış? Properties. Onunkini de biraz geç getirdik. Delivery departmana göre, Delivery date'e göre bir indeks oluşturmuşlar. Bunlar da satırlar üzerindeki şey. Bu correct connection'ı gösteriyor. Burada detay vermemiş. Ben şuna bakalım. Properties. Promosyon ID var. Şurada da baktık mı? Properties. Stock ID, Order ID ikisi birlikte var. Properties. Quantity Order ID var. Order ID tek başına tutmamışlar. Tutmamışlar. Properties. Ha, burada tutulmuş. NCL Order Row 9. Dedi, şunu kapatalım. With index pardon, buraya yazmıyorduk. Şey yazıyorduk. Order Row. Bunu da ORV'yi buraya yazdık. F5 diyelim. Evet. Ne olmuş? Bakın merge oyun %1'e düştü. Burada özellikle dedik ki şu indeksi kullanarak, orada baktığımız indeksi, şu indeksi kullanarak bit parametresiyle bu sorguyu çalıştırmanı istiyoruz dedik. Bu da bir performans için yaptığımız işlemdir. Bir nested loop oluşturmuş. %1'lik buraya gelmiş. Bizim bu indeksimiz %2 harcamış ve ne olmuş? Keylog'u ana şey %91'ini primary key üzerindeki alana bindirmiş.
Evet, %1'lik %91'i bir primary key üzerine binmiş. Primary key üzerine binmişse işin yoğunluğu, diğer alanlarda bu kadar şey yoksa, dağılım yoksa, ee, nedir? Sorunumuz yok demektir. Yani biz şu anda mantıklı bir iş yaptık demektir. Evet, burada diyorum ki order by, order heat, bir de order parametresi ekliyorum. Buradaki short zaten bizi ne kadar etkiledi? Hemen hemen hiç etkilememiş. %5'likte bir şey etkilemiş. Bu zaten yine sonuç kümesi üzerinden yaptığı için sonuç kümesi üzerinden yaptığı için veri sayısı da 1500 olduğu için çok yine etkilemiyor. Peki burada join yaparken yaptığımız bir konu var. Nerede bizim result'ımız? Dedik ki ver order id büyüktür işte küçüktür diyelim 1000'den. Nereden diyeceğiz bunu? Orada dedik ki order id demeyelim. Yanlış bir yaklaşım olur. Hem zaten kullandığımız bir ürünle id. Order'da date diyelim. Order date büyüktür 2019 01-01'den büyük olanı kayıtları getir dedik. Ver işleminde ana şeye %4, %5'e çıkmış bu diye hatırlıyorum şundaki şey. Çok yine etkilemedi ama böyle bir şey varsa order date'den de bakmayalım aslında. Şeyden bakalım. Order şu tablodan bakalım. Amount 2 diyelim. Orada özellikle burada amount 2 alanı işte 5'ten büyük olanlar. Evet, 21 tane kayıt geldi. Bakın burada arada bir şeyler değişti. Bu sefer eee, bir şey yaptı, filtreleme yaptı. Bunu aldı. Onun içerisinden geçirdi. Nested topa soktu. Bu tarafla eşitlemeye çalıştı. Şöyle dersek nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Böyle deyince de eee bununla onun arasındaki farkı hemen kontrol edelim. Bu ne almış burada? Şu %1 olmuş. Şu %6, 2'ye 9, 2'ye 92. Evet, burada bir fark oluşmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Ver parametresini eğer join varsa join esnasında yani şurada join'in bir parçasıymış gibi kullanırsanız bu tabloyu önce bir filtre eder, daha sonra sizin için join etmiş olur. Üçüncü bir yöntemde bu join konusu önemli. O yüzden şöyle diyeceğim. Inner join geldim. Select yıldız from dedim. Order ID pardon ver ORV'nin
amount ikisi. Şunu oraya burada demeyelim. Dışarıda diyelim. ORV'nin yani şu iç tablonun amount ikisini ben öncelikle bir 5'ten büyük olup olmadığına bakayım. Ondan sonra ORV deyip diyeyim ki şurasını şu an gördüğü için bunu aldım. Şuraya da yapıştırdım. Ortada ne dedi? Şurada bir parantez. Ortada. Peki böyle çalıştırırsam yine kaldırmam gerekiyor. Artık dışarıda bakmayacağım. Böyle çalışırsam ne olur? Execution plan ne şekilde değişir? Yine aşağı yukarı daha doğrusu hemen hemen aynı verileri verdi. Belki veri sayısından. Bu yönteme de iç sorgu yöntemi diyoruz. İşte dışarıyla içeri çok fazla parametre yani bir tablonun önceden verilerinin işlenmesi yani tablodaki verilerin sayısını düşürüp de daha sonra join edebileceğimiz bir durum varsa bu daha avantajlı bir seçenek olur. Yani önce join yaparken o tabloda temizleyeceğim işte statüsü true olsun bilmem ne olsun gibi işlemleri yapmak için bir iç sorgu oluşturup buna inner join kullanarak bu iç sorgunun sonucuna joinleme işlemi yapmakta yine bizim için performansı artırmış olur. Şuraya her zaman dikkat ediyoruz arkadaşlar. E, buradaki şeyin her zaman yükün bir şekilde clustered dediğimiz şu indekslerin üzerine düşmesinde bakın burada nereden gelmiş bu clustered? Bu order'ın kendi orders tablosundaki cluster şeyde var. Bir de order row'da var bir clustered indeks. Clustered indeks dediğimiz primary key dediğimiz yapı. Bu neden clustered? Bu çünkü veri buna göre yazıyor. Demin dediğim gibi arada boşluk varsa falan onlara dikkat ederek yazıyor. Şudur budur. Bu clustered'lar üzerinde yük var ise clustered'ları e, yaptığımız sorgu tabii iyidir. Yani maliyeti düşük bir sorgudur. Şundan üzerine yükler daha fazla işte nested log'lar olsun, index scanner olsun işte bunun gibi bu tabii şu anda bakın diyor ki burada missing index. Hemen execution planda da böyle bir şey demiş. Bir tane indeks oluşturun diyor. Order row'a amount 2 alanına şu an amount 2'ye göre arama yaptık. Amount 2 alanına diyor lütfen bir indeks oluşturun. Bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Diyorum ki şu missing index yazısının üzerine missing index detail diyorum. Bana diyor ki bak şöyle böyle bir şey var diyor. Senin cost'un diyor missing index'ten dolayı bir yani amount 2'ye göre aradın. Şuradan buldum onu. Direkt şurada yeşil bir yazı çıkar missing index diye. Dedi ki sen burada dolayı ciddi bir cost kaybın var. %64 nokta bilmem ne şeklinde. Eğer de diyor şu aşağıdaki sorguyu çalıştırırsan ve şuraya makul bir indeks adı yazarsan neye göre yapacakmış? Amount 2'ye göre diğer kolonları koymuş kendince. Bunu yaparsan diyor ben senin için bu sorguyu daha da hızlandırabilirim. Tabii bu belki şey üzerinedir. Şu aşağıdaki yaptığımız işte olan şeyden dolayı da vermiş olabilir. Bundan bir alayım. Şuradan alacağım, pardon. Şu haline bakalım bize verecek mi? Execution planında. Hayır vermedi. Zaten gitti ikisinin burada da şeyini yaptı. Ee,
Amount 2'yi şu anda işin içerisine katmadığımız için Amount 2'yi şöyle çalıştırsak missing index diyecek mi? Ona bir bakalım. Evet, yine dedi. Bakın Amount 2 alanı üzerinde dedi. Yine impact diyor. %64.8047. Bu diyor oranda diyor bir indeks kaybım var diyor. Bunu diyor lütfen diyor çalıştır ki ben senin bu kaybını engelleyeyim. Burada bir şeye zorlamıştık onu. Onu bir kaldırayım. Şuna göre çalışsın demiştik. Bir indeks belirtmiştik. Evet, o indeksten dolayı yapıyormuş, zorlanıyormuş. Onu çalıştırmaya zorla demiştim ben. Şu anda her iki tarafın kostu yeterli mi? Kiminki? Kostlar dengelenmeye başladı. Demek ki indeks yeterli şekilde düzgün çalışmamış. Ya da rebuild edilmesi gereken bir indeksti. Şu an bakın 72'ye 28 her ikisi eşitlenmiş oldu. Deminkisi daha düşüktü birinin yer alırsam. Neydi burada? Execution plan. %2'ye %92 idi. Pardon %6'ya %92 idi. Yani e, bir PK'ya çok odaklanmış. Diğerine çok az odaklanmış. Bunda da bir denge olmasında fayda var. Bu indeksi de işte koyarken gördüğünüz gibi dikkat etmeniz gerekiyor. Rebuild edilmemiş bir indeks, indeksler başınızı ağrıtabilecek bir konu. Rebuild edilmemiş bir indekste bizim için hayırlı bir iş yapacağına şer bir iş yapmış durumda. Standart halinde ise indeksiz de yine e, dengeyi zaten orada da 28, şeyde 72. Şuradaki de kaldırırsam sadece evet, buradaki şeyi kaldırmak bir sorting'e sokmuş oldu. O da orada avantaj elde edeceğim dedi. Bir sorting algoritmasını kendi kendine soktu. Orada da bir kayıp yaşadı. Demek ki burada ver kullanmak hmm, sistemde bir sıralama amount 2 üzerinden sıralama yaptırdığı için sayısal bir alan olduğundan dolayı sanırım daha verimli çalıştırdı. Evet arkadaşlar, eee, execution planı okumak bu şekilde her zaman cluster'ların üzerine yükü bindirmeye çalışarak sorgularımızın maliyetlerini bunları da mümkün mertebe eşit tutmaya çalışıyoruz. 28'e 72 oranında bana göre doğru mu? Birinde 1500 kayıt var, birinde 450 kayıt var. Bu durumda hemen hemen e, doğru oranlarda bir şey var. Kayıp çok ciddi değil. Yani normalde olması gerekir. 3 katıysa bir pay buna, 3 pay buna şeklinde indekslerde bir şey olması gerekiyordu. Kostlarda bir şey olması gerekiyor. Tabii burada kolon sayısı fazla olabilir. Order row'un veya order'ın daha fazla olabilir. O yüzden %25'ten %28'e çıkmış olabilir. İşte yıldızda bulma işlemi, kolon sayısı fazla olması gibi şeylerde bu dağılım yapmış olabilir. Bugünkü dersimizin ana teması bu arkadaşlar. Execution maliyetlerini düşünürken her zaman alternatif şeyleri denemenizde fayda var. Bu execution plandaki missing indeksleri demin gösterdiğim gibi takip etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda tabloyu buradan takip ettikten sonra şu execution plandan takip ettikten sonra tablo üzerindeki bazı alanları işte filtrelerini aşağıda mı olsun yukarıda mı olsun meselemizdeki gibi buradan aldık. Şuraya koyduk. Bunun gibi alternatif şeyler deneyerek ki gerçi SQL Server şu an daha zeki olmaya başladı.
72, 28 bir şey değişmedi. Daha zeki olmaya başladı. Son sürümü şu an yüklemede. Belki eskisine göre işte 2012'lerde falan bu daha ciddi ekliyordu. Şimdi belki sorgunun şuradakiyle buradakini artık ayırt etmiyordur. Bunu da şeyine bakmak gerekiyor. Yani yazacağın sorguyu çalıştırıp execution plandan kesinlikle geçirmeniz gerekiyor. Aggregate işlemlerinde de böyle şeyler olabiliyor. Aggregate işlemlerinde işte max almak, min almak, bunları sayısal alanlar üzerinde yapmakta fayda var. Yine nasıl söyleyeyim, hmm, metinsel alanlarda grup by yapmak tabii ki bir sort algoritmasına girer. Onlarda indeks olup olmadığını kontrol etmek gerekir. O alanların veri boyutlarına bakmak gerekir. E, gibi birçok konuda şeyimizi e, nasıl söyleyeyim, maliyetimizi artıran faktör bulunacaktır. Common Table Expression'lar var. Bunlar çok kullanılan şeyler değil ama kullanıldığı zaman da çok titiz olmak gerektiği bir konu. Çok ciddi anlamda sistemi yorabilecek konu. İşte cross apply, inner join, outer join gibi konuların dışında cross apply'ler var, outer apply'ler var. Bunlar da çok farklı şekilde sorgularımızı yapar. Her zaman execution planı takip ediyoruz. Clustered indeksler üzerine yükler biniyor mu ona bakıyoruz. Clustered indeksler dışındaki indekslerin üzerine yükler biniyor ve aşağı çekemiyorsak da artık o indekslerin yani o kolondaki verilerin çeşitliliğine ve tipine göre bu daha aşağı düşmeyecektir anlamına da gelebilir. Onlara da dikkat ediyoruz ama mümkün mertebe clustered, clustered'lar dışında harici kullandığımız indeksler varsa o indeksler üzerinden çalıştırmakta faydalı olabilir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sorusu olan var mı? İşte ben şöyle bir şey yaptım veya böyle bir şey neden böyle oldu gibi bir sorunuz var mı? Sanırım sorunuz yok. Konuyla ilgili internette SQL Tuning diye geçer konu. Tuning nasıl yazılıyor? Yazı şeyden yazayım mesaj kısmından. SQL Tuning diye geçer bu konu. Bu konu hakkında birçoğu blog sitesi ve farklı kaynaklar var. Senaryo çok fazla. Yani size bir şeyler anlatıyorum ama inanın ki o kadar fazla senaryo karşınıza çıkıyor ki işte o ona join olmuş, bu auto join olmuş, o bilmem ne olmuş, bu buna union etmiş. İşte burada CTA tablosu kullanmışız gibi birçoğu şeyle, karmaşık şeyle karşı karşıya gelebilirsiniz. O yüzden daha fazla senaryo öğrenmek adına SQL Turing konusunu kim ne yapmış, şunda nasıl olmuş, bunda nasıl olmuş gibi inceleyin arkadaşlar. Sizler için tavsiyem budur. Hepinize teşekkür ederim. Dersimiz burada bitmiştir. Hoşça kalın.